Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve duruşu inanılmaz güzel, çok amaçlı, büyüyebilen tığ işi çiçek örgü motifi göstermek istiyorum. Motifim bu. Ben elimdeki bu motifi 2 renk rafya iple ördüm. Daha sonraki projelerimde bunu bir çanta yapımında kullanacağım. Siz bu modeli istediğiniz iple uygulayarak istediğiniz projelerde kullanabilirsiniz. Bu motifle çok güzel tek renk veya yine çift renk supla Amerikan servisleri yapılabilir. Rafya ipten veya kağıt ipten. Çok güzel çantalar tasarlanabilir. Ben dediğim gibi bir çanta yapımında bunu kullanacağım. Motifin yapımına geçmeden önce her zamanki hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer yaptığım işleri ve videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalımın büyümesi, gelişmesi ve daha büyük kitlelere ulaşması için sizlerin desteklerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim. Modelin yapımını yine 2 renk makrome iple anlatacağım. Bu makrome ipler için kullanacağım tığ numarası 3,5 numara. Rafya iple uyguladığım motifte kullandığım tığ numarası 4,5 numaraydı. Modelin iç kısmını yine farklı bir renkle uygulayacağım. Modele sihirli halka ile başlıyorum. Bakın ipin ucundan 20-25 santimetre kadar bırakmıştım. Bunu orta parmağıma bir kez doladım. Tığımı bu ipin üst taraftaki katının altından geçirerek parmağımdaki ipimi aldım, çektim. Bir sıkılaştırma yaptım. Bu işlemden sonra bu sihirli halkanın içine 15 sık iğne yapıyorum. Battım, aldım, bir sık iğne. Battım, aldım, 2 sık iğne. Çok fazla sıkmıyorum. Bu şekilde 15 sık iğne olana kadar devam ediyorum. 15 sık iğne yaptım. Şimdi bakın bu ipimin ucunu tutarak şöyle sıkıştırıyorum. Bir daire oluşturdum. Yani biz ilk sırada sihirli halka içine 15 sık iğne yaptık. Şimdi karşıdaki ilk tepenin, şuradaki bakın şu tepenin her iki ipinin içinden tığımı battım, ipimi aldım, kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Böylece ilk sıramı tamamladım. Bunu çekebildiğiniz kadar arkadan çekiyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçmek için 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şimdi sırayla tepelere ikili trabzan yapacağım. Ancak bir tepeye bir tepeye çift. İpimi doladım. Hemen şu dibe ilk ikili trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Bir sonraki tepeye 2 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2. Yine ipimi doladım. Sıradaki tepeye 1 ikili trabzan. İpimi doladım. Bir sonraki tepeye 2 ikili trabzan. 1, aynı yere bir tane daha 2. Yani bu şekilde bir tepeye çift, bir tepeye tek devam ederek şuradaki tepeye kadar gidiyorum. Şimdi sıra sonuna geldim. Bakın en son 2 ikili trabzan yapmıştım. Bir sonrakine bakın ipimi doladım, bir ikili trabzan yaptım ve sıradaki şu zincirlerin 3 zincirimin bulunduğu tepeye de bir ikili trabzan yaparak bu sıramı tamamladım. Şimdi saydığımda toplam 24 ikili trabzanımın olması gerekir. 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Bu çok önemli. İkinci sırada toplam 24 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi bakın şuradaki tepeye, karşıdaki ilk tepeye tığımı battım, ipimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. Böylece ikinci sıramı da tamamladım. Bir üstteki sıraya çıkmak için yine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Şimdi bu sırada üçgenler yapıyoruz. Üçgen kafesler yapıyoruz. Ne şekilde yapıyoruz? Bakın 3 zincir çektikten sonra ipimi doladım. Bu zincirler şuradaki ikili trabzanımın üstünde. Bir tane ikili trabzan atladım. Bir sonrakine tepesine battım. Bir daha gösteriyorum. Bakın buradaki trabzanı atladım. Bir sonrakinin tepesine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Burada bir üçgenim oldu. Araya bir zincir çektim. İpimi doladım. Aynı trabzanın dibine tekrar batarak bir ikili trabzan yaptım. Burada da bir ters üçgen oluşturdum. Şimdi bir düz bir ters üçgen devam ediyoruz. Yine ipimi doladım. Bir tepe atladım. Bir sonraki tepeye battım. Bir ikili trabzan yaptım. Buraya da bir üçgen oluşturdum. Bir zincir çektim. Bakın ipimi aldım. Bu trabzanın dibine battım. Bir ikili trabzan yaptım. Bir kez zincir çekiyoruz, bir kez çekmiyoruz. Zincir çekmediğimiz zaman bir tepe atlıyoruz. Bakın ipimi doladım, bir tepe atladım. Bir sonraki tepeden bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Zincir çektiğim zaman son ikili trabzanın dibinden bir tane daha yapıyorum. Bir ikili trabzan yaptım. Yine bakın aynı yere ikinci kez battıktan sonra zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum, bir tepe atlıyorum. Bir sonraki tepeden bir ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum araya, ipimi doluyorum. Şimdi aynı ikili trabzanın dibinden bir ikili trabzan daha yapıyorum. Böylece üçgenler oluşturuyorum. Toplam 12 üçgen oluşturmam gerekir. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu arada ördükten sonra arada şu şekilde el ütüsü diyoruz buna. Şöyle gerdiriyoruz. Şimdi bakın son aynı tepeden ters bir üçgen yaptıktan sonra arada bir tepem kaldı. Bu da benim zincirlerimin başladığı tepe. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın bu bir tepeyi atlıyorum. Bu 3 zincirin bulunduğu tepeye batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim. Şimdi artık sıramı birleştirerek tamamlayacağım. Ancak bu renkle benim son sıram olduğu için bakın burada birleştirmeyi ne şekilde yapıyorum. İpi bıraktım. Şuradaki ilmeği hafif çektirdim. Şimdi tığımla şu karşıdaki bu gösterdiğim tepeye arkadan öne doğru her iki ipinin içinden battım. Buradaki ilmeği tığın ucuna taktım ve arkaya aldım. Bakın birleştirdim. Tekrar gösterelim. Son bir zinciri çektikten sonra bakın ilmeği hafif genişletiyoruz. Tığımızla ip arkadayken şu karşıdaki ilk tepeye arkadan öne doğru iki ipin içinden battık. Şuradaki ilmeğimizi tığımızın tepesine aldık ve arkaya çektik. Şimdi motifi çevirdim. Bakın şu şekilde. İpimi parmağıma doladım.
Burada bir sıkılaştırma yaptım. Bu işlemden sonra bakın ipimi kesiyorum. Bu renkle işim bitti. İpimin ucunu bir kez daha bu ilmekten geçirerek şöyle bir sıkılaştırdım. Bakın ne kadar düzgün bir birleşme oldu. Yeri belli bile değil. Çiçek motifimizin iç kısmını tamamladık. Şuradaki hasır motifteki şu kısmı yaptık. Şimdi geldim diğer renge. İkinci rengimi alıyorum. Tekrar söylüyorum, tamamen aynı renkle de devam edebilirsiniz. Mesela rafya iple, kağıt iple veya jut iple supla veya Amerikan servisi yapmak için tek renk kullanabilirsiniz. Ben burada motifi aynı şekilde göstermek için ikinci bir renk kullanıyorum. Geldik 4. sıraya. Şimdi 4. sırada ne yapıyoruz? Bakın şuradaki şu üçgenlerin içinden ikili trabzanlar yapıyoruz. Üçgenlerime bakıyorum. Toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12 üçgenim olması lazım. Şu şekilde ters üçgenlerimin sayısı 12 olması gerekiyor. Şu ipimi şu şekilde tutarak bakın hemen ilk üçgenimin içine battım. İpimin ucunu aldım. Bir sıkılaştırma yaptım. Şuradaki ucu bakın iplerin arasından diğer tarafa geçirdim. Şimdi buraya hemen ipi karşı tarafa aldım. 2, tekrar bu ipi diğer tarafa aldım. 3 zincir çektim. Böylece bu ipin ucunu içte sağlamlaştırmış oldum. Bu işlemden sonra artık bu ipi trabzanların arasından götürüyorum. İpimi doladım. Aynı yere bakın bir ikili trabzan yaptım. Bu 3 zinciri de bir ikili trabzana sayarak 2 tane ikili trabzan oldu. Araya bir zincir çektim. İpimi doladım aynı boşluğa. Bakın bu ip burada, aynı zamanda mavi ipi de buraya gizliyorum. 2 ikili trabzan daha yapıyorum. 1, 2. Bu üçgenin içinden toplam 4 ikili trabzan yaptım, ancak şu şekilde 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Bir sonraki ters üçgenin içinden aynı şekilde önce 2 ikili trabzan. 1, bu uçları da gizliyorum. 2. Araya bir zincir çekiyorum. Yine aynı üçgenin içinden 2 ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın hazır. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki üçgenin içinden önce 2 ikili trabzan, bir zincir, yine 2 ikili trabzan yaparak bu şekilde tüm üçgenlerin içine bu işlemi uyguluyorum. Şimdi son üçgenin içine de yine 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve karşı trabzanımın şu tepe iplerinin her ikisinin içinden batarak ipimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. 4. sıram da hazır. Bir üstteki sıraya geçebilmek için bu ilmeğimi şuradaki araya getirmem gerekiyor. Bunun için bakın bir sonraki tepeye batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilmeğimi bu trabzanın üstüne aldım. Bir kez de araya battım. Yine kaydırma tekniğiyle ipimi bu 4 trabzanın arasına aldım. Şimdi bu trabzanların arasına aynı işlemi yapıyorum. Bakın önce 1, 2, 3 zincir çekerek bir üste çıktım. Bunu ilk trabzana sayıyorum. İpimi doladım. Bir ikili trabzan yaptım.
Araya bir zincir çektim, ipimi doladım. Aynı boşluğa 2 ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki dörtlü trabzanın arasına yine aynı işlemi yapıyorum. İpimi doladım, boşluğa battım. Bir ikili trabzan, aynı yere battım. 2 ikili trabzan, araya bir zincir, yine ipimi doladım. Aynı yerden önce bir, daha sonra da bir daha yaparak 2 ikili trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi sıradaki bu dörtlü grubun arasından bu şekilde sıra sonuna kadar dörtlü grupların arasından yine 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Aralarda da yine bir zincir çekiyorum. Evet, şimdi yine son dörtlü grubun arasından da yine 2 ikili trabzan, bir zincir, 2 ikili trabzan yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum ve karşıdaki şu zincirlerimin en üstteki tepe 2 ipinin içinden ipimi alıyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Yine şöyle el ütüsü yaparak motifimizin 5. sırasını da tamamlamış oluyoruz. Bir üstteki sırada yine işlemlerimizi bu dörtlü grubun arasından yapacağımız için kaydırma tekniği ile bu araya gidiyoruz. Bakın, battım, ipimi aldım, kaydırma tekniği ile ipimi bu aradaki boşluğa aldım. Şimdi yine 3 zincir çekerek 1 2 3 bir üstteki sıraya çıktım. 6. sırada artık 2 yerine 3'er ikili trabzan şeklinde yapıyoruz. Bu 3 zinciri ilk ikili trabzana saydım. İpimi doladım. Bir ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir ikili trabzan daha yaptım. 2 yerine 3 ikili trabzan yapıyoruz. Araya yine bir zincir. İpimi doluyorum. Aynı boşluktan önce bir ikili trabzan, ipimi aldım. Aynı yerden 2 ikili trabzan oldu. Yine ipimi aldım. Bir ikili trabzan daha yaparak 3 ikili trabzan daha yapmış oldum. Yani boşluktan artık toplam 4 yerine toplam 6 ikili trabzan yapmış oluyoruz. Ancak bunları 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan şeklinde yapıyoruz. Araya bir zincir çekerek bir sonraki dörtlü grubun arasına geçiyorum. İpimi doladım. Buraya da önce 3 ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, araya bir zincir çekiyorum. Yine 3 ikili trabzan daha yapıyorum. 1 2 3. Bir sonraki boşluğa geçmek için araya bir zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluktan itibaren sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Evet, yine sıra sonuna geldim. Her zamanki gibi şöyle el ütümüzü de yapıyoruz. Motifimizi düzleştirdik. Bakın 6. sıramı tamamladım. Yine karşı tarafa geçiyorum. Birleştirmemi yapacağım. Şu zincirlerimin tepesinden her iki ipin içinden batıyorum. İpimi aldım. Kaydırma tekniğiyle birleştirdim.
Geldim 7. son sıraya. Ben motifimi 7 sırayla tamamlayacağım. Şimdi siz daha büyük bir motif yapmak istiyorsanız aynı şekilde devam edeceksiniz. Sadece her sırada bundan sonra bakın en son bu dörtlü grubun içinden altılı ikili trabzan yapmıştık. 3, bir zincir 3 şeklinde. Bir sonraki sırada eğer büyütmek istiyorsanız altılı grubun içinden artı 2 yani 8 ikili trabzan yapacaksınız. 4 ikili trabzan, bir zincir, 4 ikili trabzan şeklinde. Daha da büyütmek istiyorsanız her sırada bu grupların arasındaki ikili trabzan sayısını artı 2 şeklinde, yani burada 3, bir zincir 3'tü, toplam 6, bir sonraki sırada 4, bir zincir 4, toplam 8, bir sonrakinde 5, bir zincir 5, toplam 10. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Herhangi bir volanlama olmaz. İnanılmaz düzgün şekilde ilerleyecektir. Şimdi son sırayı ne şekilde yapıyoruz? Yine bakın ipim iki altılı grubun arasında. Önce ipimi şuradaki boşluğa getiriyorum. Bu 6 ikili trabzanın arasındaki bir zincirle oluşturduğum boşluğa. Bunun için ipim bakın bu tepede, bir sonrakine battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniği. Boşluğa battım. İpimi aldım. Kaydırma tekniği ile buraya geldim. Son sırada ne yapıyoruz? Son sırada yine artı 2 trabzan yapıyoruz. Yani 6 trabzan yerine 8 trabzan yapacağım boşluğun içinden. Araya da bir zincir çekme yerine artı 1 trabzan yapacağım. Yani toplam 9 trabzan yaparak şuradaki son sırada araya boşluk çekmiyoruz. Yaprak şeklini veriyoruz. Yani bakın tamamen ikili trabzan ile tamamlıyoruz. İkili trabzan sayısı da bir alttaki sıranın artı 3 şeklinde yaparak, yani 9 ikili trabzan. Şimdi yine bakın 3 zincir çekerek bir üst sıraya çıktım. İpimi doladım. Bunu ilk ikili trabzana sayıyorum. Boşluğun içinden 8 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şuradaki 3 zincirle beraber 2, 4, 6, 8, 9 ikili trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki altılı grubun içine geçebilmek için araya yine her zamanki gibi bir zincir çektim. İpimi doladım. Yine bu altılı grubun arasından 9 ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Ve bu şekilde bir sonraki grubun arasından devam ederek sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi son altılı grubun içine de 9 ikili trabzanımı yaptım. Araya bir zincir çektim. Bu son sıram olduğu için yine bakın aynı tekniği uyguluyorum. Şöyle hafif ilmeğimi genişlettim. Tığımı çıkardım. Karşı taraftaki şu zincirlerin tepesinde, yani ikili ipinin içinden tığımı battım. Bu ilmeği tığıma geçirdim. Arkaya çektim. Arkadaki görüntü bu. Bakın şöyle çevirdim. Düzeltmek için tığımı çıkarıp tekrar taktım. Bakın bu işlemi yaptıktan sonra tekrar ipi sağ elime doladım. Buradan bir zincir çektim. İpimi keserek de işlemimi tamamlıyorum. İpimi kestim.
Tekrar bir kez bu tepenin içinden çekerek dibe doğru şöyle sıkılaştırmamı yaptım. Bakın motifim hazır. Şöyle bir el ütüsünü tekrar yapalım. Harika bir tığ işi örgü modeli. Daha önce de göstermiş olduğum gibi bakın bu rafya ile uygulanmış şekli. Ben hasır işleri çok sevdiğim için rafya tarzı ipleri çok kullanırım. Hatta rafya iplerini kağıt iplere tercih ederim. Belki biraz daha kaba ama daha doğal bir görünüm elde ediliyor. Bakın daha bir hasırımsı bir görünüm. Tercih tamamen sizin. Bu modeli herhangi bir iple uygulayabilirsiniz. Önemli olan İpinize uygun tığ numarası kullanmak. Ben videonun başında söylediğim gibi bu modelle örmüş olduğum hasır motiflerle 2 motiften çanta yapacağım. Bununla ilgili de videom gelecek. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.